Selam. İlk videoda oluşturduğumuz nöron yapısıyla bu ekranda gördüğümüz soruyu çözeceğiz. Bize burada 10 verili bir tablo verilmiş. Bizden istediği ise 8 tane doğru cevap yapan kişi kaldı mı geçti mi, yani başarılı mı başarısız mı diye soruyor. Şimdi bu soru üzerinde bize bakın alfa ve beta diye iki tane katsayı vermiş. Bunu kullanacağız. Şöyle bakarsak aslında burada alfa dediği bizim bir önceki videoda anlattığımız bias, yani sapma miktarı. Beta dediği ise W1 katsayısı. Soruda bize alfa ve beta şeklinde vermiş. Neden bir tane W1 katsayısı var? Çünkü girdi olarak bir tane sütun var. Yani sadece soru sayısı diyelim buna, doğru cevap sayısı. Sadece soru sayısını girmiş ve bunu karşılaştırmak için bir sütun oluşturmuş. Yani 10 soru yapan doğru olarak başarısız sayılmış ya da 14 soru yapan başarılı sayılmış. Bu tablodan bunu karşılaştırarak aslında bu katsayıları bulması isteniyor. Fakat soruda bize kendisi hazır vermiş. İlerleyen videolarda biz bu katsayıları kendimiz bulacağız. Yani B'nin -3, W1'in 0,2 olduğunu ya da benzer sayılar olduğunu biz kendimiz bulacağız. Şimdi şuraya düştüğüm küçük notlara bakarsak aslında burada girdi sütunu, girdiler, işte future ya da özellik de denebiliyor bunlara. Başarı durumu ise label, etiket ya da target, hedef de deniyor. Bu problem tipine sınıflandırma problemi deniyor. Yani classification problemi. Bu bir denetimli öğrenme sorusu aslında. Yani yapay zekada biliyorsun denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme gibi değişik modeller var. Bu denetimli öğrenme çünkü işte şurada label, etiket sütunu olduğu için bize yol gösteriyor. Yani biz burada katsayıları belirlerken örneğin önce 12'yi başarısız olarak bulacak. Sonra şu W katsayısını, B katsayısını ona göre güncelleyip aslında 12'yi başarılı yapmaya çalışacak. Bizim nöronumuzun aslında yapmak istediği şey bu. Bir önceki videoda anlattığım kısma tekrar şöyle bakarsak bizim artık bir tane x1 diye girdimiz var. Ağırlık da onun için sadece bir tane W1 olarak hesaplanacak ve şurada artık ben bunu mesela doğru sayısı olarak yazdım. Doğru sayısını, şu tablodan gelen doğru sayısını W1 ile çarpacak ve ona bir sapma miktarı ekleyecek. Z diye bir sayı bulacak. İşte bu Z sayısının ne yapıyorduk? Sigmoid fonksiyonuna veriyorduk ve çıkan olasılık değerine göre de kaldı ya da geçti diyeceğiz. Çünkü burada iki durum var ve ben sana demiştim ki sigmoid fonksiyonu aslında bir olasılık değeri döndürüyor. %60, %70 gibi. Biz bu olasılık değerine bakarak evet, hayır, var, yok ya da kaldı, geçti, ucuz, pahalı gibi sonuca varıyorduk demiştim. İşte bu örnek onun için güzel bir örnek olacak. Fakat örneğin daha güzel olmasının sebebi benim için bu katsayılar yanlış verilmiş. Yani belki hoca yanlış hesapladı, bilmiyorum. Normalde biz bu modele elimizle bu -3 ve 0,2 katsayılarını girdiğimizde 12 soruyu doğru yapmış bu kişi acaba başarılı mı başarısız mı diye sorduğumuzda başarısız çıkaracak bu katsayılara göre ve ben sana aslında tam bu tabloya uygun, birebir uygun olması gereken katsayıları da vereceğim. Şimdi kodlama kısmına geçelim. Ben burada daha önceden yazmıştım. Bunları sileceğim. İlk oluşturduğumuz nöron yapısını şöyle kopyalıyorum. Bunun üzerine bazı şimdi değişiklikler yapacağım. Bizim bir tane katsayımız var demiştim. O yüzden şu ikisini siliyorum. Artık rastgele oluşturmasını istemiyorum. Ne yapacağım? Bunu elle gireceğim şimdi. 0,2'ymiş. Bias değerimiz de neydi? -3'tü sanırım. Bir daha bakalım. Evet. Şimdi bir tane girdimiz olduğu için şu forward'daki x1 ve x2 ve x3'ü de siliyorum. Pardon. Artık toplama da ona göre olacak. x2, x3 kısımlarını sildim. Bunu kaydediyorum. Şimdi mantıken şu kısımlara biz hiç müdahale etmeyeceğiz. Yani şu ilk başta oluşturduğumuz bu nöron yapısına, şu kısma müdahale etmeyeceğiz. Fakat bu sorunun çözümünü anlatabilmek için ben şu an manuel giriyorum. Normalde bu katsayıları kendi içinde bulacak, güncelleyecek, en uygun şekilde optimize edecek ve bize sadece bir sonuç döndürecek. Biz normalde buraya hiç müdahale etmeyeceğiz. Şimdi bu kısmı da nöron yapısı duracak. Şunu siliyorum. Buna bir tane soru diyelim. 8 soru istiyor bizden. Geçti mi kaldı mı? Bunu istiyor. Forward'a artık bu soru değişkenini gönderiyorum. Şimdi bunları yazdıracağım. Önce soru yazsın. Kaç soru girildiyse. Soru ile bunu predict'i yazdırıyorum. Olasılıkla kaldı ya da geçti diyeceğiz. Fakat önce predict değerini görelim. Nasıl bir değer gelecek? Ona göre düzenleme yapalım.
Ben dosyamın ismini şu şekilde değiştirmiştim. 2 example ekledim sonuna. Şimdi gördüğümüz gibi burada predict değerimiz 0.19 geldi. Aslında bu %19 olasılıkla demek. Şimdi bunu yüzde şeklinde yazdıralım. Şöyle. Bunu yüzde çarpıyorum. 2 nokta dedim. Nokta 2f diyorum. Hatta başına da şuraya yüzde koyduralım. Güzel görünmesi için. Şu neydi? Virgülden sonra 2 basamak yaz demekti. Bir daha çalıştıracağım. 8 soru ile %19.78 yani %20 olasılık aslında nedir? %50'nin altında kaldığı için bu 8 soru yapan kişi kalmış sayılıyor. Biz bunu artık burada if ile kontrol edebiliriz. Şöyle yapalım onu da. If predict değeri küçükse 0.5 diyelim. Neden 0.5 dedim? Çünkü predict değeri 0 ile 1 arasında değerler alıyordu hatırlarsan. Şu sigmoid fonksiyonundan geldiği için 0 ile 1 arasında değerler alıyordu. Tam ortası 0.5. Bu 0.5'in altındaysa kaldı diyeceğim. Artık şuraya kaldı ekleyebilirim. Olasılıkla şöyle büyük harfle kaldı yazalım. Şunu alıyorum içeri. Bir de buna else yapalım. Olasılıkla geçti diyelim. Şimdi bir daha çalıştıralım. 8 soru ile işte yüzde bilmem kaç olasılıkla kaldı dedi. Fakat biraz önce de söylediğim gibi bu sorudaki katsayılar yani şu -3 ve 0,2 yanlış verilmiş. Örneğin ben burada 14 gireceğim. Bakın tablodaki karşılığı başarılı. Şuradan 14 giriyorum artık soru sayısını. Acaba doğru mu diye şüphelendim. Çalıştırıyorum. Bakın 14 soruyu da kaldı dedi. Şimdi ben yazdığım şeyden, koddan şüpheli değilim. O yüzden katsayılar mı acaba yanlış diye düşündüm ve bu katsayıları hesaplattım. Bizim olması gereken katsayılarımız, şimdi ben şunu şöyle bir yorum satırı yapacağım. Yanlış olanları görelim diye. Hatta şunu kopyalayayım direkt. Şimdi bizim W katsayımız olması gereken 1.74. Bias katsayımız da barajı çok yüksek olduğu için 16.48 bulmuşum. Pardon, şunu silelim. Şimdi W1 katsayımız 1.74, bias değerimiz 16.48. Şimdi bir daha çalıştıralım 14 soru için. Bakın 14 soruyu geçti olarak düzenledi. Yani bu katsayılar bize soruda yanlış verilmiş. Ama şey fark etmiyor. 8 soru her halükarda kalmış oluyor. Eğer bir sınav sorusu olsaydı 8 soru kalmıştı. Fakat olasılığı değişti. Onu da yine tekrar şöyle görelim. Bak biraz önce %19, %20 olasılıkla kalmıştı. Şu an %7 olasılıkla kaldı. Çok daha ağır bir şekilde kaldı diyebiliriz bu 8 soruyu yapan arkadaşımız. Şimdi ben şunu sınır değerini merak ettim. Aslında bak şurada fark edersen 9 soruyu başarısız demiş. Burada 9 soruya başarılı demiş. Demek ki 9.3, 9.2 falan gibi bir yerlerde bir kırılma yaşamış bu model. Onun için şöyle o kırılma değerini görelim. Mesela 9.3 diyorum soru için. Bir daha çalıştıracağım. Bak 9.3'ü kaldı dedi. 4 yapalım. 9.4 de kalmış. 5 yapacağım son olarak. 9.5 kaldı. Demek ki 9.4 ve 9.5 arasında hani daha da küsuratlı bir yerlerde bir şey yaşıyor. Bir kırılma yaşıyor. 9.5 sorudan sonrası geçti olacak. Mesela ben şunu hızlıca bir for döngüsüne alacağım artık. Görelim. Yanlış yaptık. Burada in unuttuk tabii ki. Bak burada gördüğümüz gibi 9 soruya kaldı dedi. Küsuratla hesaplatmadım. Yani küsuratlı yazdırmadığım için artık 3-5 diye. Şurada anlattım onu. 9.45 arasında bir yerde kırılma yaşadığını. Direkt bütün tabloya da buradan bakarsak aslında tutarlı olduğunu göreceğiz. Şöyle bakalım mesela. Mesela 7 zaten kalmıştı. 9'un altı kaldı gösteriyor. Mesela 15 9'un üstünü geçti gösteriyor. Şu tablodan da karşılaştırırsak aslında olması gereken değerlerin şu değil, bizim yazdığımız değerler olduğunu anlayabiliriz. Yani hocanın verdiği ya da soruda verilen şu 0.2 ve -3 değerleri aslında yanlış değerler. Olması gereken katsayılar bunlar. Bu katsayıları ileride bulmayı öğreneceğiz. Yani hatta yine aynı soruyu kullanabiliriz. Bir yapay zekanın öğreniyor demesi, hani piyasada çok duyduğumuz modelin öğrenmesi kavramı, işte bu
katsayıların bulunması aslında. Bu katsayıları nasıl bulduruyoruz? Şu tabloyu veriyoruz. Biraz önce de anlattığım gibi bu tablodaki verileri burada 10 tane veri var. Biz bu 10 veriyi 1000 defa işleme sokuyoruz. 10 defa gösterip bırakmıyoruz. Aynı veriyi 1000 defa işleme sokuyoruz ve burada B ve W1 katsayılarını bulmasını sağlıyoruz. Şimdi neden 8 değerini kullandık peki? Çünkü tabloda yok. Mesela tabloda olmayan başka bir değer 13, mesela şu an gözüme çarpan 13 değeri yok. Mesela ben buradan bakıyorum, 13 değeri geçti. Aslında hani 9 küsurdan sonrasının geçtiğini biliyorum ama hani şunu yapmasaydım bile 13 değerini direkt girseydim buraya soru diye, soru eşittir 13 diye bize geçti diye verecekti. Şu kısma da model deniyor işte, yani şuradaki bulduğumuz şu. Asıl amaç şu formülün bulunması. Yani model denen kısım da bu. Şu formülün kendisi model oluyor. Yani ben doğruyu neyle çarparsam ve üzerine bir şey eklersem aslında bu tablodaki tutarlılığı sağlayabilirim. Ve bu tabloda olmayan bir sayı için ben bu tutarlılığı sağlayabilirim. Asıl sorunun cevabı bu. Yani bu soru olur. Mesela kanser riski yüksek mi, düşük mü, var mı, yok mu, şeker hastalığı var mı, yok mu gibi sorularda, işte evin fiyatı ucuz mu, pahalı mı, işte bu araba alınır mı, alınmaz mı vesaire gibi sorularda işte biz bu yöntemi kullanacağız. Sınıflandırma yöntemi deniyor buna, şurada bahsettiğim gibi. Bir sonraki videoda artık bu label kısımlarını, işte sonuç kısımlarını daha detaylı irdelemeye başlayacağız. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutma. Videoyu beğenmeyi unutma. Mutlaka yorum yap. Sonraki videoda görüşmek üzere.